Olmekler Meksika'daki ilk büyük medeniyetti. Günümüzdeki Veracruz ve Tabasco bölgelerinde Meksika körfezindeki çeşitli tropikal ovalarda yaşadılar. Olmek ismi bir Aztek dili olan Nahuatl dilinde kauçuk ülkesinin insanları anlamına gelmektedir. Olmeklerin kauçuk ağacından çıkan kauçuk sütüne şekil verip kurutabilecekleri ve sertleştirebilecekleri bir şeye nasıl dönüştüreceklerini bulan ilk topluluk olabilecekleri düşünülür. Günümüze kadar ulaşabilmiş az sayıda oyulmuş glif sembol dışında Olmeklerin çok fazla yazılı kaynağı bulunmadığı için kendilerine nasıl bir isim verdikleri bilinmemektedir. Milattan önce 1600'lerde ortaya çıkan Olmekler ilk karmaşık Mezoamerikan toplumlarındandır ve kültürleri Mayalar gibi kendilerinden sonra gelen başka medeniyetleri de etkilemiştir. Olmekler volkanik bir kaya olan bazaltı yontarak yaptıkları muazzam kafa heykelleriyle bilinirler. Arkeolojik kanıtlar onların Kolomb öncesi dönemde Amerika'da sağlam kauçuktan yapılan toplarla oynanan yaygın bir oyun oynadıklarını göstermektedir. Mezoamerika'ya has uygulamalar icat ettiklerini ve kan akıtma ritüellerini uygulamış olabileceklerini ortaya koymaktadır. Milattan önce 1600'lerde başlayan Olmek medeniyeti Veracruz ve Tabasco'nun Körfez kıyısı eyaletlerinde merkezlendi. Olmek mimarları ve sanatçıları hükümdarlarının devasa bazalt portre başları da dahil olmak üzere Meksika'daki en eski anıtsal yapıları ve heykelleri ürettiler. Sergide yer alan devasa heykellerin her biri 7 ila 10 ton ağırlığında. Sergi ayrıca Olmekler arasındaki kutsal ve seküler otoritenin sembolizmini somutlaştıran küçük ölçekli jadeit objeleri de içeriyor. Olmek sanatçıları çört, su ve kum gibi temel araçları kullanarak bu son derece sert taşla çalışma becerilerinde eşsizdi. Bu Olmek heykellerinin ilhamları, motivasyonları ve kullanımları hakkında çok sayıda teori var. Önceki teoriler kafaların Afrika özelliklerine benzeyen kafalara sahip olması nedeniyle Olmek tanrılarını, sporcuları ve hatta erken siyah uygarlıklarını tasvir ettiğini öne sürmüştü. Olmeklerin siyahilerle bir alakası olduğu da düşünülüyor. Ancak bu teoriler terk edildi ve şimdi başların Olmek hükümdarlarını temsil ettiği ve yüz atlarının Afrikalı olmadığı, daha çok Meksika körfez kıyısında ikamet eden insanları temsil ettiği düşünülüyor. Bazıları başların ritüel amaçlarla hareket ettirildiğini veya başların siyasi gücü belirtmek için kullanıldığını öne sürdü. Bazı kafaların atalara tapınmanın bir parçası olarak veya bir selefinin etkisini etkisiz hale getirmeyi ümit eden hükümdarlar tarafından gömüldüğü de iddia edildi. Dikkat ederseniz Meksika kökenli insanların da yüz yapıları Olmek heykellerine benziyor. Aslında siyahilerle çok da bir benzerlik taşımıyor. Tüm otantik Olmek kafaları Meksika'da bulunabilir. San Lorenzo Head, San Lorenzo Teotihuacan Community Museum'da bulunan San Lorenzo Heads ve Mexico City Ulusal Antropoloji Müzesi'ndedir. Usta birer mimar ve mühendislerdi. Olmekler devasa taşları bir ucunda oluk bulunan aynı boyuttaki bloklara dönüştürerek kemerli su yolları inşa etmişlerdir. Ardından bu blokları yan yana sıralayıp suyun akabileceği kanallar oluşturmuşlardır. Ancak bu mühendislik konusundaki tek yetenekleri değildir. La Venta'da insan gücüyle bir piramit inşa etmişlerdir. Bu piramit C kompleksi olarak bilinmektedir ve şehrin kalbindeki Kraliyet Külliyesi'nde yer almaktadır. C kompleksi bir dağı temsil etmek üzere kurulmuş ve tamamen topraktan yapılmıştır. Böylesi bir yapıyı tamamlamak muhtemelen sayısız insan ve uzun bir zaman gerektirmiştir. Olmek şehirleri hakkında bilgilere bakalım. Olmek refahı başlangıçta Meksika körfezinin verimli ve iyi sulanan kıyı bölgelerinden mısır ve fasulye gibi mahsulleri genelde yılda 2 kez yetiştirmek için tarıma dayanıyordu.
Ayrıca kuşkusuz bol miktarda bitki yemi, hurma fıstığı ve kaplumbağalar ve istiridye gibi deniz yaşamı da topladılar. San Lorenzo en eski adı La Venta Laguna Los Cerros, Tres Zapatas ve Las Limas'ta M.Ö. 1200 önemli şehir merkezleri geliştirmişlerdir. San Lorenzo zenginliğin zirvesine ve nüfusunun zirvesine M.Ö. 1200 ve 900 yılları arasında selden güvenli stratejik konumu yerel ticareti kontrol etmesine izin verdiğinde ulaştı. Tipik Olmec ticari malları obsidyen, yeşim taşı, serpantin, mika, kauçuk, çanak çömlek, tüyler, ilmenit ve manyetitten cilalı aynaları içerir. San Lorenzo'nun yüksek kültürünün kanıtı, höyük yapılarının muhtemelen erken bir top sahasının insan yapımı höyüklerden birinin içinden oyulmuş bazalt kanallarının ve kırmızı boyalı zeminler ve atölyelerin bulunduğu Kızıl Saray yapısının varlığını içerir. M.Ö. 900 civarında San Lorenzo bölgesi sistematik yıkımın kanıtlarını sergilerken La Venta ise tam tersine gelişmeye başladı ve yeni başkent haline geldi ve sonunda yaklaşık 18.000 nüfusu destekledi. San Lorenzo, La Venta ve Laguna Los Cerros 3 bölgesi planlamalarında iki taraflı bir simetriye sahipti. Bu yerleşim yerlerinin dini merkezlerinin önceden düşünülmüş mimari düzeni en çarpıcı olanıdır. Örneğin La Venta'da binalar simetrik olarak kuzey-güney ekseni boyunca 4 devasa başın kilit noktalarda dışa bakacak şekilde yerleştirilmiştir. Büyük bir törensel basamaklı piramit şimdi şekilsiz bir höyük şeklinde, bir zamanlar 2 metre yüksekliğinde bazalt sütunlarla kaplı batık plaza ve daha küçük iki piramit höyük, daha sonraki Mezoamerikan kültürlerinin önemli bölgelerinde tekrar kopyalanacak özellikler sağlar. Binaların hassas bir şekilde hizalanmasına da dikkat etmişlerdir. La Venta, San Lorenzo'da olduğu gibi M.Ö. 400 ile 300 yılları arasında anıtlarının sistematik ve kasıtlı olarak tahrip edilmesine maruz kalmıştır. Mezoamerika'daki miraslarına bakalım. Olmekler özellikle seramik veya yeşim heykellerinde Mezoamerika'da temas ettikleri medeniyetleri etkilemişler ve Olmec'in kalbine 650 kilometre uzaklıktaki Teopantonicán Olmec tasvirlerini içeren nesneler bulunmuştur. Ayrıca Olmec sanatında ve dininde yer alan gök ejderhası yanan kaşları olan bir tür kayman yaratıktır ve tüylü yılan tanrı gibi birçok tanrı daha sonraki dinlerde benzer biçimde yeniden ortaya çıkacaktı. Özellikle yılan tanrı Maya ve Quetzalcoatl için büyük tanrılar Aztekler için Kukulcan'a dönüşecekti. Bu sanatsal ve dini etki tam olarak hizalanmış tören bölgelerinin, anıtsal piramitlerin, kurban törenlerinin ve balo sahalarının özelliklerinin yanı sıra sonraki tüm Mezoamerikan kültürlerinin gizemli öncüleri Olmec'lere çok şey borçlu olacağı anlamına geliyordu. Olmec'ler döneminin sonuna bakalım. Olmec'lerin nüfusu M.Ö. 400 ve 350 arasında ciddi derecede azaldı. Ancak bunun nedeni bilinmemektedir. Arkeologlar nüfus azalmasının sebebinin özellikle nehirlerde oluşan siltasyon sonucu su kaynağının zarar görmesi gibi çevresel faktörler olduğunu düşünmektedirler. Nüfustaki kayda değer düşüş için öne sürülen bir başka teoride Olmec'lerin soylarının tükenmesinden çok artan volkanik faaliyetler nedeniyle yer değiştirmeleri şeklindedir. Olmec'lerin erken, geç ve son dönemlerinde meydana gelen volkanik patlamalar toprakları külle kaplamış ve Olmec'leri yerleşim yerini değiştirmeye zorlamış olabilir. Olmec medeniyeti günümüzde halen büyükbaşlı heykeller ve bazı içki türlerince kendini hatırlatmaktadır. İlginç bir medeniyet olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.